Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Dacia Duster. Bildiğiniz tüm Duster'ları unutun. Avrupa'nın Çinli otomobili olma yolundaki Duster tamamen yenilendi. Üçüncü neslinde daha albenili bir tasarıma kavuşan Duster'ın güvenlik ve sürüş dinamikleri de tamamen yenilendi. Özellikle benim gibi kimseleri heyecanlandıran en büyük gelişme ise yenilenmiş hibrit motor seçeneği oldu. Ben yeni Duster'ı gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü tasarımsal olarak ne önceki nesillerine benziyor ne de şu anki rakiplerinden daha pahalı. Neyse, lafı hiç uzatmadan yeni Dacia Duster'a dair bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Romanyalı otomobilcisi Dacia'nın 2010 yılında, bunu söylemek biraz zor olacak ama 29.900 liraya kolay ulaşırsın zor vazgeçersin diyerek yollara çıkardığı Duster, dile kolay 13 yıldır aynı tasarımla yoluna devam ediyordu. Renault Duster ve Nissan Terran olarak da satılan Duster, deyim yerindeyse adeta bugünün Çinli otomobilleri gibi uygun fiyatlı SUV ünvanını hiç bırakmadı. Şimdi bildiğiniz tüm Duster'ları unutun. Renault grubu tarafından geliştirilen CMF-B LS platformu üzerinde üretilen yeni Duster'a önden baktığımızda Dacia'nın konsept SUV'si Bigster'ı görüyoruz. Gerçekten biz Bigster isimli bir D ya da C SUV gelir mi derken bizim Duster Bigster olup geldi. Önceki nesliyle karşılaştırınca değişimin bu sertliği hoşuma gitti. Y tasvirinin her yerde karşımıza çıktığı yeni Duster'da gündüz led ve sinyalleri çok güzel görünüyor. Kısa farlarda da led kullanılırken uzun farlar halojen olarak tercih edilmiş. Sinyal verdiğinizde de beyaz gündüzde de tamamen kapanmıyor. Böyle yarısı yanmaya devam ediyor. Panjur, Dacia'nın yeni logosuyla çok daha karizmatik görünüyor. Hatta size şunu söyleyebilirim ki Dacia bu yeni logoya geçtikten sonra satışları artmış. Yani bir logo algıyı tamamen değiştirebiliyor. Alt tarafta çok şişkin eklentileriyle tamponu görüyoruz. Ön tarafta 3 rengin birleşimi arazi havasında kuvvetlendirirken bu ön tamponun altından başlayıp Duster'ın etrafını saran plastik parçaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Biraz daha yakından bakınca üzerindeki bu tozları görüyorsunuz. Bu Dacia'nın Sparkly adını verdiği geri dönüştürülmüş bir plastik ve mühendisler bu plastiği öyle sevmiş olacak ki boyamaktan bile vazgeçmişler. Neyse, en azından çizilmeler vesaire daha az göze batar. Buradaki hava girişleri de aktif şekilde çalışıyor. Sis farları da konumuyla hem şık hem işlevsel olmuş. Şişkin kaputu, farları ve tamponuyla yeni Dacia Duster'ın ön tasarımı bizden yıldızı kapar. İtiraf etmek gerekirse önceki nesline en çok benzediği yeri profili. Tabii bir farkla. Yeni Dacia Duster'ın profili gerçekten fazlasıyla etkileyici görünüyor. Önceki nesliyle kıyasladığımızda ön kapı üstündeki parça haricinde tamamen yenilenen Duster, tekür üstü plastik dodikleriyle olduğundan daha yüksek ve güçlü görünmüş. Tabi yeni Duster'daki bu parçanın üzerinde geri dönüşüm logosu görmek nasıl hissettiriyor onu bilemiyorum. Şişkin çamurlukları da beni çok etkiledi. Bir şeyi fark etmişsinizdir, yeni Duster'da arka kapı kolu C sütununa yerleştirilmiş. Böylece tasarım şık hale gelirken kullanım biraz zorlaştı. Yani en azından ben böyle C sütunundaki kapı mandallarında pek konforu yakalayamıyorum. Tavan rayları da tüm donanımlarda standart olarak geliyor ve 80 km taşıma kapasitesine sahip. Yerden yüksekliği de artan Duster 22 cm'e kadar yüksek donanımda satın alınabiliyor. Bu da arazi sürüşlerini fazlasıyla kolaylaştırır. Jantlar nasıl? Ön far ve logodan esinlenerek tasarlanan bu jantlar 17 ya da 18 inç boyutunda satın alınabiliyor. Fakat şu sizi yanıltmasın, bu dışındaki parlak kısım krom değil. Kromun da dünyamızı kirlettiğine karar verilmesiyle otomobillerdeki kullanımı da sıfırlanmak isteniyor. Bu da hem maliyeti azaltıyor hem de dünyayı koruyor imiş. O yüzden no chrome yes geri dönüştürülmüş plastik. Renk seçeneklerinde de etkileyici pastel renkler beğeninize sunuluyor. İlk gördüğümüzde bizi çok heyecanlandıran Bigster tasarımıyla finalini yapan Duster bizden yıldızı kaptı. Yeni Dacia Duster'ın şüphesiz Bigster'a en çok benzediği yeri arkası. Y şekilli stoplar beni çok etkiledi. İçindeki bu detaylarıyla bizim gibi detay severleri memnun eden Dacia, halojen sinyalleriyle bir bütünlük yakalamış. Ve size bir şey diyeyim mi? Dünyada Duster kullananların hatırı sayılır bir kısmı da gelir durumu çok iyi olan kimselermiş. Yani bir Mercedes, BMW ya da Audi yanı sıra Duster, zenginlerin ilk sırada tercih ettiği modellerin başında. Biraz da onun etkisiyle fiyat çok makul olsa da tasarım etkileyici görünmek zorunda. Bunu benim aşırı hoşuma giden spoilerla taşlandıran yeni Duster şu sileceği de spoiler altına alsaymış efsane ötesi bir şey olurmuş. Anten yeni Duster'ın uygun fiyatta olduğu konusunda ısrarcı davranan nadir detaylardan olmuş. Bagaj kapağı üstünde Dacia logosunu görüyoruz. Plaka boşluğu da bir bütün halinde güzel olmuş. Tampon ön tarafta olduğu gibi dışa doğru şişkin halde. Herhangi bir egzoz çıkışının olmadığı tamponu ben çok beğendim.
Egzoz çıkışı yok ama çeki demiri fake egzoz çıkış görevini üstlenmiş. Fakat şu Spark'la plastik konusunda hala kararsızım. Boyutlar önceki nesline göre değişti mi derseniz yeni Duster'ın boyutları henüz paylaşılmadı. Ona ikinci bir Duster gerçekten alınır mı videomuzda değiniriz. Fakat ilk izlenimler boyutların büyüdüğünü gösteriyor. Özellikle de iç mekanda. İç mekanda her şey değişse de bir şey değişmedi. Değişmeyen tek şey sizin ilginizin olduğunu düşünerek bizi abone olmadan izleyen güzel takipçilerimize kanalımıza abone olmalarını hatırlatmak istiyorum. Videoyu da beğenip sevdiklerinizle paylaştıktan sonra ortak sohbet konusu çıkarabiliriz. Ne dersiniz? Yeni Dacia Duster'ın kapılarından geçip şöyle bir iç mekana bakınca fazlasıyla heyecanlanıyorum. Çünkü heyecanlanmamak elde değil. Yeni Duster'ın üst donanım seviyesinde Mercedes'in de kullandığı Microcloud isimli döşeme malzemesi kullanılıyor. Bu yüzden daha kaliteli bir dokunma ve oturma hissine sahipler. Ergonomik olarak da geliştirilen bu koltukların yanal destekleri fazlasıyla iyi. Y şeklini bol bol göreceğimiz iç mekanda koltuğa oturduğunuzda ellerinizin arasında muhteşem direksiyon simidini görüyoruz. Altıgen formuyla çok spor ve etkileyici görünen direksiyon yeni logosuyla birleşince ortaya böyle bir şey çıkmış. Burada 4 inç büyüklüğünde tamamen dijital gösterge ekranını görüyoruz. Araçla ilgili anlık olarak bilmeniz gereken her şeyi size gösteren bu ekranın grafiklerini ve temasını ben çok beğendim. Büyüklüğü de gayet iyi. Yeni Duster'ın konsolu tamamen değişti. Önceki nesliyle kıyasladığımızda hiçbir anlamda benzemeyen bu konsol halen daha sert plastik malzemelerle kaplanmış halde. Fakat sadece sert, ucuz değil. Bu konsolun ortasında hafifçe size doğru dönük olan 10 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekranı görüyoruz. Hiç ekranın olmadığı donanımdan bu ekranın olduğu donanıma kadar 7 inçlik bir seçeneğin de sunulduğu yeni Duster'da U-Clip adı verilen bu bağlantı noktalarına bayılacaksınız. Mesela burada telefon tutucu olabilir. Yolcu kısmında el feneri, telefon tutucu, çanta askısı ya da direkt çanta olabilir. Arka yolcular için orta kısımda bunları yapabilir ya da bu mini el fenerini bagaj kapağına takarak işlerinizi halledebilirsiniz. Ufak fakat kesinlikle etkileyici bir özellik. Tekrar ekrana dönecek olursak 10 inçlik bu ekranın teması harika. Dokunmatik hassasiyeti de gerçekten etkileyici. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto da standart olarak geliyor. Burada gördüğünüz gibi direksiyon ve koltuk kısmı da yeni Dacia Duster'da satın alınabiliyor. Aynı zamanda 4 nokta kamera özelliğinde bu ekranda kullanabiliyorsunuz. Klimanın kaç derecede olduğu burada görülse de ayarları sadece bu klima kontrol ünitesiyle yapabilirsiniz. Orta konsolu doğru giderken burada küçük eşya gözleri, satın alırsanız eğer kablosuz şarj pedi bulunuyor. USB Type-C ve 12 volt soket girişi de burada konumlanmış. Devamında eğer otomatik vites satın alırsanız bu çok şık vites kolu gelirken manuel şanzımanda bu önceki nesillerle değişmeyen vites koluna sahip olacaksınız. Burada üstü açık bardaklıklar ve mini saklama alanı da mevcut. Şimdi manuel vites kolunu eleştirenler olacaktır fakat o kol gibi el freninden burada görebilen var mı? İşte bu bir yıldız hak eder. Kol dayama içinde de saklama alanları bulunuyor. Yolcu tarafındaki bu Duster baskısı da şık bir hareket olmuş. Kabin genel itibariyle önceki nesline hiç benzemeyerek algıyı tamamen değiştirmiş. Hem dış tasarım hem de iç tasarımdaki bu güncellemelerde zaten satışları çok yüksek olan Duster'ın Çinli model karşısındaki şansını yüksek tutar. Gelelim bir de arka koltuklara. Yeni Duster'ın arka yaşamalarını önceki nesline göre biraz daha büyümüş. Biraz dediysem tam tamına 30 mm. Öndekiler gibi olmasa da hatta hiç olmasa da koltuklar konforlu görünüyor. Burada orta konsol üzerinde de U-Clip ve 2 adet USB-C bağlantı noktası olması çok iyi. Buradaki U-Clip'e bir bardaklıkta takabilirsiniz. Hatta şimdi aklıma geldi 3 boyutlu yazıcılarla da bu U-Clip'lere farklı aksesuarlarda üretilebilir. Bagajda bizi ne bekliyor derseniz yeni Dacia Duster'da arka koltuklar normal konumundayken 472 litre hacim sunuluyor. Yenilenmenin boyutu sadece tasarımda olmadı tabii ki. Yeni Duster güvenlik özellikleri ve sürüş dinamiklerinde de zirveye oynuyor. Yeni Dacia Duster'da sürüş dinamiklerini artıran özellikler sunulmaya devam ediliyor. Ama ondan önce yeni Duster'da bizi heyecanlandıran özelliklerden bahsedeyim. Mesela daha önce bir Duster'da katlanır yan aynalar görmedik değil mi? 3. neslinde artık var. Otomatik yanan kısa farlarda standart olarak geliyor. Otomatik uzun farsa üst donanımlarda standart. Standart olan özelliklerden devam edersek cruise kontrolü hız sabitleyici tüm donanımlarda standart olarak geliyor. Bu da şık bir hareket. Sürücü destek sistemlerinde ise Avrupa güvenlik isteklerini yerine getiren yeni Dacia Duster'da otomatik acil durum freni, trafik işaretlerini tanıma sistemi ve hız uyarısı, geri park asistanı, acil durumlarda yanıp sönen stoplar ve şerit dışına çıktığınızda sizi sesli olarak uyaran şerit takibi sistemi yeni Dacia Duster'da kullanımınıza sunuluyor. Donanımsal baktığımızda ise Essential giriş seviyesinde olurken Journey donanımda
18 inçlik jantlar, anahtarsız giriş, elektronik el freni, kablosuz şarj, navigasyonlu multimedya ekranı, 6 hoparlörlü ses sistemi ve çok daha fazlasına sahip olabilirsiniz. Dizelin gidip hibritin geldiği yeni Dacia Duster'da bakalım bu güncelleme satışları nasıl etkileyecek? Bunu ilk duyduğumda arada kaldığımı söyleyebilirim. Evet, özellikle de konu tamamen ekonomik bir otomobil üzerine olduğu için dizel Duster her zaman çok daha ilgi çekici geliyor. Fakat artık dizel yok. Onun yerine benzinli hibrit var. Tabi fabrika çıkışı LPG'de devam ediyor. Beni de çok heyecanlandıran motorların ilk sırasındaki Hibrit 140 isimli versiyonda 4 silindirli 1.6 litrelik içten yanmalı 94 beygir güç üreten motora 1.2 kWh batarya hacmiyle 49 beygir güç üreten elektrikli motor eşlik ediyor. Yani motor gücümüz 140 beygiri ve Duster'ın da en güçlü olduğu versiyon bu. Ve bu elektrikli motor sayesinde yakıt tüketimi şehir içinde %40 azalırken karma tüketimi de %20 azalıyor. Günün çoğunun yoğun trafikte şehir içinde geçtiğini hesaba katarsak çok mantıklı bir seçenek diyebiliriz. İkinci sırada ise artık kendisini çok yakından tanıdığımız 1.2 TC 3 silindirli benzinli motor bulunuyor. 48 volt mild hibrit destekli bu motordan 130 beygir güç üretiliyor. 6 ileri manuel vitesle de satın alabilen bu motor verimli olmasıyla kendisini kanıtlayalı çok oldu. Son sıra ne elektrikle benzinle uğraşırım diyenlere geldi. TC100 Full isimli bu motor doğuştan LPG'li olarak geliyor. 50 litre benzin, 50 litre LPG olmak üzere toplamda 100 litrelik bir tankın bulunduğu yeni Dacia Duster'da 2 depoda tam dolu olduğunda 1300 kilometreye kadar menzil gidilebiliyor. Gerçekten etkileyici. Motor konusunda samimi olmak gerekirse Renault dünyanın en iyileri arasında. Hoş, artık elektrikli otomobillerle birlikte bu tecrübe nasıl evrilecek bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Yeni Dacia Duster, evet şaka gibi olsa da 17.400 eurodan başlayan fiyatıyla alıcılarını bekliyor. En pahalı versiyonda ise 21.400 euroya ona sahip olabilirsiniz. Sizce yeni Duster'ın Türkiye fiyatı ne olur? Yeni Dacia Duster'ın baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni Dacia Duster'ı beğendim. Özellikle de hibrit motoruyla. Tabii bir tarafta full artı full özellikleri de Çinli otomobiller, bir tarafta her özelliğe ekstra ücret isteyen Avrupalılar varken rekabet yasal düzenlemelerle mi yapılacak? Bunu da merak ediyorum. Peki siz yeni Dacia Duster hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şey ve yeni Dacia Duster hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle de paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.